Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çayınızın kahvenizin yanına oldukça yakışacak ve yapımı oldukça pratik atıştırmalık tarifim var. Dışı çikolata kaplı, içi yumuşacık irmik toplarımı sizlerle de paylaşmak istedim. Kesinlikle çayınızın kahvenizin yanına pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle irmikli muhallebimi yaparak başlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı dolusu irmiğimi alıp kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İrmiğimi koyarken dolu dolu kullandım. Kuru malzemelerimi bir miktar karıştırıp içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Kaynayıp karışıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Bu arada irmikli muhallebiler de kaynamaya başladıktan sonra hemen koyulaşmıyor arkadaşlar. Bunun için 4-5 dakika daha tutmanız gerekiyor ocağınızda. Koyulaştıktan sonra ocağınızdan alabilirsiniz. Bu şekilde olduktan sonra ocağımdan aldım. İçerisine bir paket şekerli vanilyamı ekliyorum. Eriyinceye kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi irmikli muhallebimi hazırladım. Soğuması için artık bir kenara alıyorum. Üzerini streç film ile kapattım. Kabuk bağlamaması için. Ildıktan sonra buzdolabıma koydum ve buzdolabımda soğumasını bekledim. Eğer vaktiniz olursa bir gece de bekletebilirsiniz. Ben bir gece boyunca beklettim. Vaktiniz yoksa 2-3 saat soğumasını bekleyebilirsiniz. Tatlımı buzdolabımdan çıkardım ve artık gördüğünüz gibi sertleşti ve yuvarlanacak kıvama geldi. Tatlımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yuvarlıyorum. Elimde eldiven olduğu için çok kolay yuvarladım arkadaşlar. Eğer eldiveniniz yoksa ve elinize yapışıyorsa elinizi bir miktar suya batırarak çok kolay bir şekilde yuvarlayabilirsiniz. Toplamda 30 adet bu şekilde çikolata kaplı irmik topları çıkıyor. Benmari usulü eritmiş olduğum 80 gram sütlü çikolatamın içerisine bu şekilde 1 yemek kaşığı dolusu kadar ceviz içi koyuyorum. Bu arada benmari usulü çikolatamı eritirken içerisine 4 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Kıvamının biraz akışkan olması için. Hazırladığım irmik toplarımı çikolatamın içerisine atıyorum ve her yerini çikolataya buluyorum. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine çikolata kaplı irmik toplarımı diziyorum. Çikolata kaplı irmik toplarımın donarken yapışmaması için yağlı kağıt kullandım. 80 gram sütlü çikolatadan toplamda 10 tane bu şekilde irmik topu çıktı arkadaşlar. 10 adet bu şekilde hazırladım. 10 adet de beyaz çikolata ile hazırladım. Toplamda 30 adet irmik topum vardı. Tamamını çikolata ile bulamadım. Sadece 20 tanesini buladım. Aynı şekilde 80 gram beyaz çikolatamı da benmari usulü eritip içerisine 4 tatlı kaşığı sıvı yağ ekledim. Bu şekilde kıvamı akışkan oldu. İrmik toplarımı içerisine atıyorum ve beyaz çikolata ile her yerini buluyorum. Toplamda bu şekilde 20 adet çikolata ile kapladığım irmik topum var. 10 tanesini de hindistan cevizi ile buladım. Evimde çikolata yok diyorsanız sizler de irmik toplarınızı hindistan cevizi ile bulayabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada irmik toplarımı dondurmak için buzdolabıma koydum ve en az 1 saat kadar buzdolabına beklettim. Eğer vaktiniz olursa daha fazla da bekletebilirsiniz. Atıştırmalıklarımı servis tabağıma koydum ve artık servis etmek için hazır. Bir tanesini dilimleyip iç kısmının nasıl göründüğünü size de göstermek istiyorum. Dış kısmı çikolata kaplı ve iç kısmı yumuşacık irmik toplarımı gördüğünüz gibi servise hazırladım arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem de oldukça yapımı pratik bir atıştırmalık tarifi. Çayınızın, kahvenizin yanına oldukça yakışacak bir tarif. Yumuşacık ağzınıza eriyecek bir tatlı tarifi. Tarifimi bu kısmına kadar yani sonuna kadar izlediyseniz
Beğenip yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.